Yapacak bir şey 14 yok. Mayıs'ta oyunuzu kime vereceksiniz? CHP'ye vereceğiz. Neden? Başka bir şansımız yok çünkü. Ya şöyle bir söyleyeyim. Evet. Yani bir müddet sonra artık bir şeylerin değişmesi lazım. Evet. Bir önümüz açılması lazım. Bir gençler olarak bir şeyler yapmamız lazım. Ve bunları o varken yapamıyoruz. Bizi engelliyorlar. Bak gerek okumak olsun, üniversiteleri kapattılar. Niye? Cahil bir genç yetişsin diye. Ne gerek var böyle bir şeye? Adamlarımız, CHP'lerimiz, işte İmamoğlu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu olsun, bunlar hepsi karşı geldi. Karşı gelmesi hiçbir şeye engel olmadı. Biz de genciz ve bizim çoğu genç arkadaşlarımızın yarısı illegal yoldan para kazanıyor. İllegal yoldan düğün yapıyor. İllegal yoldan bir şeyler sahibi oluyor. Çünkü bunu mahcup ediyorlar kendi insanlarına. Geçim sıkıntısı yaşamıyorum diyen varsa büyük ihtimal ya mafya karısıdır ya da soydan gelen bir adamdır. Bence artık değişmesi lazım. Ekmek 7 lira olmamalı. Çocuklar makarna ekmek yiyip duruyor. Bir çocuk evinde et yemiyor ya. Çocuklar büyüyemiyor. Bebekler büyüyemiyor. Önceden biz alırdık. Bundan kaç sene öncesine kadar sütümüz olurdu. 100 lirayla bütün market dolardı. Şimdi bir ekmek alamıyoruz. Biz tamamen solcu görüşteyiz ve bence artık gitmeli. Devleti, dini, bütün insanlar demeyeyim de dini kullanarak yönetmemeliler. Çünkü hepimiz Müslümanız. Lazı da, Çerkezi de, Alevisi de bu vatan için hepsi bir arada. Ama dini kullandığı için bizim o bazı yobaz kesimleri bizim bir kere kadın haklarımızı kaldırıyor. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi yok ortada. Bence artık özgürlüğümüz yok. Tarikata dönüyoruz. Millet Suriye sınırını bırakıyor. Burada ilelebet büyüyor. Vatandaşlık alıyor. Biz de Suriye'ye gidelim o zaman. Okuyamıyoruz, çalışamıyoruz, edemiyoruz. Bizim görüşümüz bu yönden. Umarım inşallah evet. Çünkü başka alternatifimiz yok. Tekrar AK Parti adayı oldu. Başka alternatifimiz olmadığı için artık onu seçecek durumumuz da yok. Millet uyandı. Sen o kadar bak mesela arkadaşımız depremzede geldi. O kadar yaşanılan şeye sen kader diyemezsin. Süleyman Soylu'ya soruyoruz. O vergiler, deprem vergilerinin parası nereye gidiyor? Soylu bize cevap versin. Gençlere cevap vermiyor. Ben üniversite okuyorum. Benim okuduğum bölge AK Parti bölgesi. Bizi gençlik festivali işte gençlik konuşması var diye götürüyorlar. Bizden oy talep ediyorlar. Böyle bir şey olamaz. Özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz. İnşallah artık bir kurtuluruz, nefes alırız. AK Parti hariç her şeyi kabul ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz deprem bölgesinde neredeydiniz? Gaziantep'ten. Hangi ildeniz? Antep'te. Aynen. Deprem olduğunda orada mıydınız? Tam deprem olduğu gün ben döndüm. Kaybınız var mı? Şu anlık yok ya, Gaziantep'te fazla bir Ha, burada yaşıyordunuz oraya. Ya şey yok, ben orada yaşıyorum, buraya Evet. gelmiştim. Geldiğim günden sonra ya tam gününde ben orada olmuşum, akşamına. anladım. 6 Var mı Şubat. yakınlarınızdan böyle olay yaşayıp bize anlatabileceğiniz? Ne sıkıntılar çekmişler? Orada ne gibi şeyler olmuş? Çadır sıkıntısı çekiyorlardı. Evet. Ya çoğu insanlar sokakta kalıyordu. Evet. Yani açlık vardı bayağı. Yani yemek bulamıyorlardı millet yani. Yani Çoğunlukla yardımlar gitmiyordu yani. Ya giden yardım Hatay'a gidiyor çoğunlukla. Benim babam tır şoförü. Kendisi de zaten Hatay'a, yani İzmir'den Hatay'a yardım götürüyordu çoğunlukla. Yani gelen tırların hepsi diyor Hatay'a gidiyor. Hatay'da da kimseye dağıtılmıyor diyordu yani. Peki sizin oyunuz kime? Valla AK Parti hariç diyeyim. Ne Ne olursa yani. Çünkü Teşekkür ederim. değişmesi Ben teşekkür ederim. gerekiyor. Bu devran artık farklı ilerlemesi lazım. Ama illaki bir şeyler dönecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu bütün herkes iyi biliyor. Ama bakalım, insanlar artık gözünü açtılar. Mantıklı insan zaten bu devrin değişmesi gerektiğini. Zaten fiyatlardan görebiliyorsunuz zaten. Bir de ayrıyetten o kadar bağış toplandı. O bağış nerede? Silivri'yi alırlar diye Ayrıyetten o kadar yardım gönderdi millet. O yardım ya gitmiyor. Hiçbir şekilde yardım gitmiyor. Gönderildi, geldi deniliyor ama hiçbir şekilde oraya yardım gitmiyor. Yani çok şey konuşulması gerekiyor ama işte Mesela ben konuşulamıyor. Kızılay ve AFAD gönüllüsüydüm ama an itibariyle bıraktım. Kızılay ve AFAD gönüllüsünden çıktım. Çünkü sen bizim milletimize Kızılay çadırını parayla satamazsın. Bugün geçenlerde Cennet Mahallesi'nde bir arkadaş röportaj yaptı. Tesettürlü bir arkadaştı, hanım arkadaştı. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse başörtüyü takamayacağımızı falan söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz diye bir soru bana yönlendirdi. Muhtemelen onu da yayınlamadı. Ben de ona döndüm şunu söyledim. Dedim ki size başörtüyü takma hakkını, seçilme hakkını Recep Tayyip Erdoğan vermedi. Bu Mustafa Kemal Paşa döneminden gelen bir şey. Kadınlara oy hakkı, seçme hakkı, seçilme hakkı, giyinme hakkı, çalışma hakkı. Sen bugün dedim burada bu röportajı yapıyorsan Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde yapıyorsun. Erdoğan sayesinde yapmıyorsun. O yüzden trilyon bile olsa geçinemiyoruz. Deprem bölgesine verilen, ya kendimiz yardım ediyorsak tekrar aynı soruyu soruyorum. Süleyman Soylu, deprem vergileri nerede? Biz kendi halkımızı geçindiriyoruz ya. O zaman niye yönetiyorsun? Halk kendisi yönetiyor. Benim babam emekçi, daha yeni EYT vurdu. Sıra bekliyor 12'lere kadar 2 çocuk okutmak için mesai yapıyor. Nasıl geçinmemizi bekliyor? Devlet oturduğu yerden adam alıyor meclisten 40 bin lira. Geçinsene 8,5 milyara. Nasıl geçineceksin bilmiyorum ya. Artık bir gitsin, artık bir bizi salsın. Konuşuyoruz ya oluyor, okuldan men ediliyoruz ya cezaevine giriyoruz ya siyasetten
damga yiyoruz. Sağcı solcu meselesi değil. Artık millet bir gözünü açsın ya, ülke elden gidiyor. Tarikata çeviriyorlar burayı. Yani herkes, genci de yaşlısı da sırf 3-5 kuruş para alıyor tuzu kuru diye de malum partiye oy vermesin. Gerek yok. Anamızı ağlattı ya. Kendimize hiçbir şey yapamıyoruz. Ya artık gitsin. Biz kendi kendimizi yöneteceksek o zaman durmasının bir anlamı yok. Sen Müslüman bir ülkeyi birbirine düşürüyorsun. Sen dini kullanarak insanları birbirine düşürüyorsun. Ben Aleviyim, sen benim inancımdan ötürü sen beni mülakata almıyorsun. Sen bana staj olanağı sunmuyorsun. Aynı kardeşiz ya, sana terörist dedi bize gençler olarak. Biz kadınlara sürtük dediler. Yobaz dediler. Bize terörist dediler. Mesela şöyle ne dedi? İşte HDP ile görüşüyor. Onu yapıyor. Teröristsiniz siz. Kendisinin de zaten Barzani ile olan fotoğrafları var. Barzani son depremde kaç milyon, kaç bin tane sağlık çalışanı gönderdi ya. Japonya'dan aldık, Ukrayna'dan aldık. Bu devlet parasını ne yapıyor? Nereye gidiyor? İstanbul depremi diyorlar. Sen 10 ile giremedin. İstanbul'a nasıl gireceksin? Almış diyorlar ki, afetzedeleri almışlar buraya. Diyorlar ki İstanbul'a gelin. Lan İstanbul'un güvencesi yok. Şu avcılar bile yani deniz kenarında. Sen nereye gideceksin yani? O yüzden bilmiyorum. Allah bize yardım etsin. Bizim inşallah bu insanlarımız da artık bir akıllanır da dini kullanmamak gerektiğini öğrenirler. Artık ya gidecek, yoksa zaten eminim ki eğer AK Parti tekrar kazanırsa hile hurdayla, kadınların artık özgürlüğünü bırak, oy kullanma hakkı da olmayacak. İnsanlar bence artık gözünü açsın. O yüzden Rabbimden hayırlısını diliyorum. Teşekkür ederim.